Nüfustan bahsetmeye devam edelim isterseniz. Avrupa çok ciddi bir yaşlanma süreci içerisinde demiştik. Bir nüfus açığı da oluşuyor. Bakıldığı zaman mesela Almanya'ya göç olmamış olsa ve Almanya toplumundaki göçmenlerin doğurganlık oranının Alman kadınlardan, Alman ailelerden daha yüksek olmaması halinde Almanya nüfusu erirdi. Bugün itibariyle bakıldığında dahi Almanya'nın nüfusunun hem göçe rağmen hem de Almanya'daki göçmenlere rağmen nüfusunda bir azalma yoluna girdiğini söylemek mümkün. Burada bugün nüfustan bahsedeceğim ama özellikle Müslüman nüfustan bahsetmek istiyorum. Avrupa'da Müslüman nüfusundaki artıştan bahsetmek istiyorum. Avrupa nüfusunun 2050 yılında 748 milyondan 710 milyona düşmesi, 748 milyondan 710 milyona düşmesi bekleniyor. Bu nüfusun içerisinde Rusya'yı, işte Belarus'u vesaire çıkardığımızda, Avrupa Birliği nüfusuna baktığımızda da Avrupa Birliği nüfusunun 2026 yılında bu göçler sayesinde bir zirve yapması, 453 milyonu görmesi ama hemen akabinde de yani akabinde derken 2100 yılına kadar, yani bu yüzyılın sonuna kadar 420 milyona kadar gerilemesi bekleniyor. Tabi burada trajik olan nokta şu, yani nüfus sadece 453 milyondan 420 milyona, yani yaklaşık ne yapıyor, 30-33 milyon gibi bir azalma gibi görünse de öyle değil. Yani Avrupa Birliği'nin nüfusunda çok ciddi bir yaşlanma olacak ve buradaki nüfustaki erimenin yavaş kalmasının nedeni insan ömründeki ortalama uzama olacak. Yani 50 yaşın üzerindeki insanları göreceksiniz. Sokağa çıktığınız zaman 70-80 yaşındaki insanları sıklıkla göreceksiniz. Gördüğünüz en genç insanlar çoğunlukla 50'li yaşlarında insanlar olacak. Böyle 20-30 yaşlarındaki insanlara belki çocuk muamelesi yapacak kadar küçük görünecek gözünüze, Avrupa Birliği için söylüyorum. Peki bu nüfus değişiminde, demografik değişimde Müslümanların durumu nasıl? Bir de ona isterseniz bakalım. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği ülkelerinde Müslüman oranının, Müslüman nüfusunun %14'e kadar çıkması bekleniyor. 2050'de göçlerle birlikte, eğer göçler bu hızla devam edecek olur ise Müslüman sayısının 75,6 milyonu bulması söz konusu. 75,6 milyon olabilir deniyor. Bu şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde yaklaşık bir 25 ile 30 milyon arası Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bu dengeleri çok ciddi bir şekilde değiştirecek. 2050 yılına kadar önümüzdeki 26-27 yıl içerisinde Almanya nüfusunun yaklaşık %20'sinin Müslüman olması bekleniyor. Yani Almanya sokaklarına çıktığınızda 5 kişiden birinin Müslüman olması bekleniyor. Bu Müslümanlıkta tabii ki Hristiyanların, yani din değiştirmiş, ihtida etmiş Müslümanların, Hristiyanların sayısı da olacak. Yani Müslümanlaşan Almanlar, Müslümanlaşan Fransızlar, İsviçreliler, İsveçliler olacak. Ama asıl etken dışarıdan gelen Müslüman göçmenler ve Almanya'ya daha önce yerleşmiş olan Müslümanların çocukları. Onların çocukları, torunları bu nüfus artışını temin edecekler. Almanya'da Müslüman oranı %20'ye kadar çıkarken Fransa'nın da benzer bir rakam %18 ile 20 arasında bir rakama ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki 25-27 yıl içerisinde. Enteresandır, yani çok şaşırtıcı geldi bana. Burada en hızlı oranı, en yüksek seviyelere çıkan ülke İsveç. İsveç'te 2050 yılına kadar Müslüman oranının nüfus içerisinde %30'u geçmesi bekleniyor. %30'u geçmesi bekleniyor. 30,6 rakamı bulunmuş. Normal bu hızıyla devam ederse. Neden bu kadar hızlı artıyor? Çünkü Avrupa'ya gelen göçmenlerin yarıdan fazlası Müslüman ülkelerden geliyor ve Müslüman kişilerden oluşuyor. Norveç'te %17, Finlandiya'da %15, İngiltere'de 18-20 arası, %20'ye yakın bir rakam. Hollanda'da %15, yine Belçika'da %20'ye yakın bir rakam, 18-20 arası bir rakam. Danimarka'da %16. Yani bizim bugün
Hristiyanlığın işte ne diyeyim kalesi denmez gerçi bu ülkelere. Çünkü İskandinav ülkeleri ve Batı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, inanç konusunda baktığımız zaman Hristiyanlığın çok kan kaybettiğini görüyoruz. Belirsizleştiğini görüyoruz. Yani Batı Avrupa'da yaşayanlar bilirler. Pek çok kilise kullanılmıyor. Ya tiyatro salonuna çevrilmiş durumda, ya konferans salonu veyahut da ticari başka bir işletmeye çevrilmiş durumda. Pek çoğu belediyeler tarafından sosyal faaliyetlere tahsis ediliyor. Hatta bir kısmı Müslümanlar tarafından, işte Türkler tarafından, Araplar tarafından satın alınıp camiye çevriliyor. Yani camiden çevrilme kiliseler baktığınızda bir işte eski zamanlarda Osmanlı, Selçuklu zamanı düşünecek olursanız fetihler nedeniyle alırsınız bir ülkeyi, orada kiliseleri camiye çevirirsiniz. En azından bir kısmını, ihtiyaç duyulanı. Bugün baktığımız zaman Hristiyanların, ki bunu tırnak içinde söylemek durumundayım, Hristiyanların kiliselerini, ibadet yerlerini Müslümanlara cami yapsınlar diye sattıklarını görüyoruz. Çünkü neden? Eski kiliseleri bakımları da çok zor. Artık kimse de gitmiyor. Ben çok net biliyorum, yani İngiltere'de merakım vardı. Nerede bir güzel kilise görsem, enteresan tarihi bir yer görsem hemen içeri dalarım. Hemen içeri girerim. Hele içeride ibadet varsa bu benim daha çok dikkatimi, ilgimi çeker. Her girişimde hemen oranın görevlisi, rahiptir, işte papazdır, neyse pastördür. Bunlar hemen gelirler, aşırı derecede sizinle ilgilenirler. Bir süre sonra şunu fark ettim ki, yani kiliseye Hristiyanların kendileri de ilgi göstermediği için ilgilenen birini bulunca hemen onunla özel olarak ilgileniyorlar. Belki de kiliseye yakınlaştırmak, kalbini ısındırmak için bu kadar çok ilgi gösteriyorlar. Yani bakıldığında burada tabii 3 tane mesele çıkıyor karşımıza. Müslüman oranının Almanya gibi bir yerde %20'lere çıkması, Müslümanları kültür çatışmasının ön cephesi haline getirecektir. Ön cephesi haline getirecek. Bakın bu çok önemli bir konu. Daha önceki programlarımızda ifade ettik. Almanya'da, sadece Almanya değil, İsviçre'de bizlerin işte son derece medeni, hoşgörülü, liberal olarak bildiğimiz geçmişte Soğuk Savaş yıllarında Hollanda gibi, İsveç gibi yerlerde sağın, aşırı sağın, ırkçılık barındıran tohumları olan sağın Avrupa'da ciddi bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bazı tabii izleyicilerimiz Avrupa'dan izliyorlar. Dünyanın dört bir tarafından izleyicilerimiz var. Bu arada hepsini selamlıyorum. Nerede yaşamak zorunda kalıyorsanız hepinizi selamlıyorum. Belki bakıyorsunuz, yani kendi ülkenizde bulamadığınız bazı hoş şeyleri görebiliyorsunuz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki İkinci Dünya Savaşı dediğimiz ırkçılığın zirve yaptığı, Nazizmin zirve yaptığı, faşizmin zirve yaptığı dönem çok çok geride kalmadı. Yani üzerinden bir 100 yıl dahi geçmedi, bir asır dahi geçmedi. O günleri görmüş bazı insanlar bugün aramızda yaşıyor bile. Ve toplumlar genlerini kolay kolay değiştiremezler. Yani kültürel, siyasi DNA'nız da tıpkı biyolojik DNA'nız gibi orada durur. Hani İngilizce'de bir deyim vardır. Nedir o? İşte kaplan mıydı, leopar mıydı? Üzerindeki benekleri değiştiremez. Yani ne yaparsa yapsın onları saklayamaz. Bir gün bir yerlerden çıkar. Ekonominin sıkıntıya düştüğü bir ortamda veya Covid gibi bir salgının, pandeminin, bir toplumsal sıkıntının baş gösterdiği yerde toplumlar hemen bir günah keçisi arama yoluna giderler. Ve genelde de günah keçileri göçmenlerdir. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi nüfusun ve diğer nüfusların yaşadığı, azınlıkların yaşadığı sorunları önümüzdeki dalgada Müslümanlar yaşayabilir. Çünkü dediğim gibi Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, yani istisnasız neredeyse bütün ülkelerinde Müslüman nüfus inanılmaz bir hızla toplum içerisinde payını büyütecek ve bu pay büyümesi onları günah keçisi olmaya doğru götürecek. Yani bütün sorunların, bütün meselelerin sorumlusu bunlardır deme noktasına götürecek ve o ülkelerde yükselen radikal sağ partilerin, radikal sol partilerin, faşist partilerin, ırkçı partilerin hedefi haline getirme ihtimali var. O zaman ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Evvela tabii ki meselenin teşhisi, tasviri işin başlangıcıdır.
Bu tasvir yapıldıktan sonra Müslüman nüfusun bizlerin özelinde Türk ve Anadolu'dan giden Türk olsun, Kürt olsun, işte Süryani olsun, neyse buradan giden bütün o etnik grupların oturup birlikte hareket etmesinde fayda var. Nasıl birlikte hareket etmede? İşte Almanya'da ise Alman siyasetinin içerisinde yapıcı bir şekilde daha çok yer almak. Efendim Hollanda'da ise Hollanda siyasetinin içerisinde daha çok yapıcı bir şekilde yer almak gerekiyor. Ancak benim gördüğüm şu, entegrasyon dendiğinde Türkiye'den göçenler bir Alman gibi olmayı anlıyorlar. Veya Hollanda'ya göçenler bir Hollandalı gibi olmayı anlıyorlar. Benim düşünceme göre doğru olan bu değil. Yani her ülkeden Hollanda'ya gidenin veya Almanya'ya gidenin, Fransa'ya gidenin oraya katabileceği şeyler vardır. Yani bir Fransızın sahip olduğu meziyetlere ve yeteneklere sahip olabilirsiniz ama ne bileyim Suriye'den gittiyseniz veyahut da Pakistan'dan gittiyseniz, Türkiye'den gittiyseniz sizin ülkenizde olan zenginliği de oraya taşıyabilirsiniz ve o insanlara kendi kültürünüzü anlatabilirsiniz. Kendi kültürünüzü anlatacak platformlar oluşturabilirsiniz. Kanaatim odur ki önümüzdeki dönem için yapılabilecek en önemli hazırlıkların başında bu geliyor. Yani Almanya'daki Türk nüfusu kültürüyle, doğasıyla, gelenekleriyle Almanya toplumuna anlatmak. Çünkü yan yana oturuyorlar. Bir sokağın bu tarafında Türkler, bu tarafında Almanlar ama bunlar birbirlerinin hayatları hakkında çok az bilgiye sahipler. Özellikle Almanlar işte azınlıkların nasıl yaşadığı konusunda çok az bilgiye sahipler. Sahip oldukları bilgiler de genellikle negatif bilgiler. Bunlar birbirine karışmadan yaşayıp gidiyorlar. Bu yani İngiltere gibi Almanya ile kıyaslanamayacak kadar bir karma toplum oluşturmuş yerlerde bile böyle. Yani bir Nijeryalı'nın yaşama hakkında çok az şey biliyor o toplum. Veya bir Sudanlı'nın, bir Nijerli'nin, bir Cezayirli'nin, Fransa'yı biliyorsunuz işte daha çok Kuzey Afrikalılardan oluşuyor. Yani önümüzdeki dönemde Avrupa demografik yapısında çok ciddi dönüşümler oluyor ve bu demografik yapıdaki dönüşüm inanç dünyasını değiştiriyor, inanç dünyasındaki dağılımı değiştiriyor ve hızla kendi dinlerinden uzaklaşan, formal kurumsal Hristiyanlıktan uzaklaşan ve bir manevi sıkıntı içerisinde, manevi bir arayış içerisinde yol alan insanlar hem dinlere karşı bir antipati geliştiriyorlar, bir kısmı da Müslümanlık gibi değişik dinleri deneme yoluna yöneliyorlar. Orada çok ciddi bir dağınıklık meydana geliyor. Bu manevi açıklık belki İslam'ın yayılmasına bir nebze katkı verecektir ama diğer taraftan da bu manevi arayış, manevi buhran da diyebilirsiniz buna, siyasi buhranlara yol açabilir. Siyasi buhranlara ve toplumsal kutuplaşmalara, toplumsal ayrışmalara, zıtlaşmalara yol açabilir. Bu da Batı Avrupa toplumunda yaşayanların huzurunu önemli ölçüde kaçırabilir. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde toplum vitrininde en çok görünür olacak olanlar çünkü Müslüman nüfus gibi görünüyor ve Müslüman nüfusu da en çok temsil edecek olanlar Türkler, Kuzey Afrika Arapları ve görünüşe göre Afrikalılar. Kısmen de Bangladeş gibi, Pakistan gibi bölgelerden gelenler. Bunların geleneksel görüntüleri adeta yıldırımı kendine çeker gibi toplumsal tepkileri kendine çekebilir. Bu konuları hatırlatmak istedim. Ümit ederim önümüzdeki dönemde iki tarafta daha meseleye sükunetle yaklaşırlar ve bir arada hani coexistence dediğimiz bir arada var olmanın formülünü geliştirirler ve bütün dünyaya armağan ederler. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle.